Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için aniden misafiriniz geldiği zaman şipşak şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli fırın yemeği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bütün malzemelerimi hazırladım. Doğrama işlemine geçiyorum. Tarifimde 1 adet tavuk göğsü kullandım. Tavuk göğsünü ilk olarak şeritler halinde kesiyorum. Daha sonra küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şeritler halinde kesmiş olduğum tavuk göğsünü küp küp olacak şekilde doğruyorum. Tavuk göğüslerini yemeğimizi pişireceğimiz tepsinin içerisine koyuyorum. Bütün malzemeleri bu tepsinin içerisinde birleştireceğim. Tarifimde 3 adet patates kullandım. Patatesleri de aynı tavuk göğsünde doğramış olduğum gibi küp küp olacak şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum patatesleri de tepsinin içerisine koyuyorum. Tarifimde 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber kullandım. Çekirdeklerini temizlemiş olduğum biberleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kapya biberleri de tepsinin içerisine koyuyorum. 2 adet yeşil biberin çekirdekli kısımlarını çıkardım. Onları da diğer malzemeler gibi küp küp doğruyorum. Bir adet mor soğanın kabuk kısımlarını çıkardım. 3-4 parçaya böldükten sonra irice olacak şekilde doğruyorum. İki adet domatesin kabuklarını soydum. Kök kısımlarını aldıktan sonra onları da küp küp olacak şekilde doğrayacağım. Son olarak bir diş sarımsağı içerisine küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Malzemelerin hepsini tepsinin içerisine yerleştirdim. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Derince kasenin içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağını kasenin içerisine boşaltıyorum. İsterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tarifimde 1,5 su bardağı su kullandım. İlk olarak 1 su bardağı suyu koyuyorum, güzelce karıştırıyorum.
Daha sonra yarım su bardağı suyu tekrar ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Sosu tepsinin içerisine hazırlamış olduğum malzemelerin içerisine boşaltıyorum. Daha sonra elimle sosun her tarafına geçmesini sağlıyorum. Aynı zamanda da malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tepsinin içerisindeki malzemeleri elimle bastırarak düzeltiyorum. 1 adet yağlı kağıdı tepsinin ebatına göre kestim. Islattığım yağlı kağıdı tepsinin üzerine yerleştiriyorum. 200 derecelik ısınmış fırınımızda pişireceğiz. İlk 30 dakika yağlı kağıtla birlikte pişecek. ...30 dakikanın sonunda tepsiyi fırından çıkartıyorum. Üzerindeki yağlı kağıdı da alıyorum. Kaşıkla yemeği şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını parça parça olacak şekilde koyuyorum. 10 dakika boyunca da bu şekilde pişireceğim. Yani yemeğimizi toplamda 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 10 dakika boyunca pişirmiş olduğumuz yemeği fırınımızdan çıkartıyoruz. Hala sıcakken sizler için servise hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Yemeğin üzerine küçük küçük nanelerden koyuyorum. Sizler isterseniz maydanozla da süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Görmüş olduğunuz gibi bu yemeğin yapımı gerçekten çok kolay. Oldukça da lezzetli olan bu ana yemeği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.